Kripto Para Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi vermeden yaptığımız tekniksel veri analizlerimize sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar BTC ile ilgili son dönemlerde söylemiş olduğum gibi 41.500 bölgesi aşıldıktan sonra altcoin'lerde kıpırdanmalar, akabinde özellikle de 45.800 bölgesi de geçilirse altcoin'lerde rally başlar demiştim. Ve bu süreç güzel bir şekilde devam ediyor. Bazı coinler hala sadece küçük küçük hareketler yaparken ayrışabilen coinlerde gerçekten çok mükemmel ve güzel hareketlilikler yakalamaya devam ediyoruz ve güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyorlar. Burada özellikle de arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Kripto para dünyası alanında sadece kullanmış olduğum sosyal medya hesabım. Buradaki Twitter hesabım. Açıklamalar kısmında Twitter'ın linki var arkadaşlar. Oradan beni takip ederseniz orada da anlık bildirimler şeklinde paylaşımlarda bulunuyorum. Örneğin KuCoin borsasında paylaşmış olduğumuz coinler vardı. Harika bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Onun dışında bazen coinler de paylaşıyorum. Sizler de oradan beni takip edebilirsiniz. Bitcoin kısmına geldiğimiz zaman bence son hamlesine hazırlanıyor arkadaşlar. Kademeli bir şekilde küçük küçük yukarı yönlü mumlar. Bu mumlardan sonra akabinde sert yükseliş mumu görebiliriz. Genellikle böyle bir hareket olma olasılığı söz konusu oluyor. Ama tabii ki bunlar kesinlik ifade etmez. Düşen trend de kırıldıktan sonra şu an için ilerleme devam ediyor. 43.000 bölgesi şu an için stop olarak değerlendirilebilir. Bu bölgenin altında kapanışlar görmediğimiz sürece bir problem teşkil etmez. Sadece bunlar birer düzeltme hareketi olarak kalır ama günlükte bölge altına gittiğimiz zaman dikkatli olmamız gerekir. Tabii ki özellikle de altcoin'leri takip ederken Bitcoin gün içerisinde gelgitler yaşarken altcoin'lerde de gün içerisinde gelgitler yaşanıyor. Burada önemli olan yüksek kaldıraç kullanmamak. Çünkü ani gelgitlere karşı spot piyasada kendinizi koruyabilirsiniz ama vadeli piyasalarda arkadaşlar eğer yüksek kaldıraç kullanıyorsanız bu sizlere çok büyük zararlar verebilir. Bu yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Altcoin'ler açısından da arkadaşlar gerçekten bazı coin'ler yavaş yavaş hareket ederken bazılarında güzel hareketlilikler söz konusu. Bakın Alfa'da bugün bir hareketlilik var. Alfa'yı biz dün katıldaki arkadaşlarla mükemmel bir şekilde yakalamıştık. Bakın bugün takibimizde bulundu ve sadece 24 saat içerisinde %20'lik bir hareket. Bakın Holo'yu sizlere de paylaşmıştım. Biz hala takip ediyoruz. %40'lara varan hareketler geldi. Yani bu süreçte gerçekten doğru zamanda doğru yerde coin takibinde bulunduğunuz zaman akabinde güzel hareketlikler görebilirsiniz. Bakın şu yeşil bölge özellikle de kırıldıktan sonra burada bir Adam Eva formasyonu söz konusuydu. Burada tabii ki bir Libra formasyonu oluşumu da söz konusu olabilir. Yani burası sol omuz, burası baş, akabinde yukarı yönlü gidip tekrardan aşağı gidebilir. Ama şu görmüş olduğumuz bölgede arkadaşlar şurada bir satıcılı bölge söz konusu. Bu bölgelere doğru geldiği zaman buradan satış yiyebilme ihtimali söz konusu. Yani 0.41-42 bölgelerinde bu bölgelere ulaşmaya çalışıyor. O bölgelere geldikten sonra da takip edebilirsiniz. Burada eğer bu bölge geçildikten sonra 42 bölgesi geçilmediyse şu görmüş olduğunuz bölgelerde ortalardan asla işlem açılmaz. Eğer doğru yerde işlem açmadıysanız yükselen coinlere bulaşmanın mantıksal bir açıklaması yok. Sadece çok kısa zaman aralıklarında küçük yüzdelerle scalp işlem ararsınız arkadaşlar. Bunun için de gerçekten önemli tekniksel verilere sahip olmanız gerekir. Bitcoin'de arkadaşlar söylemiş olduğum bölgeler zaten belli. Bu bölgeler doğrultusunda kademeli bir şekilde ilerleyiş devam ediyor. Tekrar çünkü bunu anlatmak istedim sizlere. Özellikle de 45.800 bölgesi haftalık kapanış açısından bugün geçilirse bu altcoin'ler için de Bitcoin için de harika olur. Ama alan üzerinde bağımsız kapanışlar görmemiz gerekiyor. Gerçekten çok strong bir alan. Yani güçlü bir bölge. Bölge üzerinde önemli olan bağımsız kapanışların görülmesi. Bağımsız kapanışlar görülürse haftalık bazda daha önce de sizlere belirtmiştim arkadaşlar. Hedef bölgemin 51.000 bölgesi olduğundan bahsetmiştim. Çünkü burada bir al sinyal geldikten sonra hedef bölgesi burasıydı. Şu an için bu hedefine doğru harika bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Tabii ki gelgitler yaşanabilir. Bunlar gayet doğal kar realizasyonları için olması gereken durumlar. Burada önemli olan dediğim gibi yüksek kaldıraçtan uzak durmak. Bu en önemli olan detaylardan birisi. Altcoin'ler açısından geldiğimiz zaman arkadaşlar Alfa'yı inceledik. Bunun dışında özellikle de Rcoin'i sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın düşen bir trend söz konusu. Düşen trendten sonra kademeli bir şekilde artık bir kıpırdanma başlamış durumda. Burada özellikle de 33 bölgesi altı kapanışlar stop olmak kaydıyla istiyorsanız bu coin'i takip edebilirsiniz. Burada önemli olan arkadaşlar bu bölge altındaki hareketlerin oluşmaması. Çünkü kullandığım indikatör şurada bir direnç açmıştı. Kırdı, retest ve akabinde hareket başlamış durumda. Bu yüzden kırmızı bölge yani 33 bölgesi gerçekten çok önemli bir bölge. Bu bölge altına gelmediği sürece burada konsolidasyon ve akabinde yukarı yönlü hareket isteği devam edebilir. Algo'ya gelelim. Algo istenmişti. Tekrardan belirtmek gerekirse Algo'yu da özellikle 4 saatliklerde takip etmiştik.
Şurada bir omuz baş omuz formasyonu kırılımı mükemmel bir şekilde çalıştı. Hedef bölgesi 0.9'dan o bölgeleri aştı ve %21'lik bir hareket, bir kazanç getirdi. Bu gerçekten harikaydı. Hem de bunu kısa bir zaman içerisinde gerçekleştirdi. Ve burada görmüş olduğunuz gibi burada 0.93 bölgesi çok önemli bir bölge. Eğer algoyu takip ediyorsanız arkadaşlar 93 bölgesi kırıldıktan sonra istiyorsanız sizler de takip edebilirsiniz. Güçlü bir bölge, daha önce denemesine rağmen bir türlü geçemedi. Eğer o bölgeyi geçebilirse kademeli bir şekilde sizler de istiyorsanız algoyu takip etmeye devam edebilirsiniz. File gelmek istiyorum. Arkadaşlar bakın fil uzun süreden beri sizlere hep anlatmış olduğum coinlerden biri. Kırmızı alanda ABCD formasyonu vardı. Son Bitcoin hareketinden sonra da bu görmüş olduğunuz bölgelerde bir konsolidasyon vardı ama akabinde hareketine başlamış durumda. Burada eğer 20 psikolojik alanı kırılır ve günlükte üstünde kalmayı başarabilirse Filecoin'de bu bölgelerden sonra istiyorsanız sizler de takip edebilirsiniz. Bu süreçte Metaverse coinlerde hala belli oranlarda istenilen hareketlikler gelmiş durumda değil. Mana'ya geldiğimiz zaman arkadaşlar tepelerden mana çok alınmış. Özellikle bunu belirtmek istedim. Uçacak, kaçacak diye ve akabinde tabii ki klasik geri çekilmesini yaşamış durumda. Mana bu düşen trendi bir türlü kıramıyor arkadaşlar. Bakın denedi geçemedi, denedi geçemedi, tekrar denedi. Şurada indikatörü geçmiş ama düşen trend hala geçilmiş durumda değil. 2.55 önemli bir bölgeydi. Bu bölge üzerinde kalması önemli ama bu saatten sonra klasik kırılması gereken bölge 2.68-37 bölgesi. Eğer Mana'da 2.68 bölgesi üzerinde kapanışlar görmeyi başarabilirsek tekrardan yukarı yönlü bir hareketlilik olabilir. Sand'da şurada bir toba formasyonu vardı. Bu topu formasyonu günlükte oluşmuş bir formasyondu. Aslında önemliydi. Ama maalesef kırdıktan sonra yukarı yönlü hareket gerçekleştiremedi. Kullandığım indikatör 3.53 bölgesinde önemli bir direnç açtı. Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Bu bölge geçilmeden Sand'da bir şey olmaz. Özellikle de eğer bu alan geçilirse o saatten sonra istiyorsanız arkadaşlar sizler de Sand'ı takip edebilirsiniz. XRP'ye gelelim. XRP'de hala bu bölgelerde oyalanma devam ediyor ve gerçekten istenilen düzeyde aşağı yönlü kırıyor direnci, yukarı kırıyor, tekrar gel şu an için bir konsolidasyon süreci içerisinde arkadaşlar ve burada bir formasyon oluşturuyor aslında. Bakın şu görmüş olduğumuz alanda şöyle bir hareketlilik yaparsak burada normalde aslında formasyon kırılmıştı ama çalışmadı. Yani burada bir bayrak falan formasyonundan bahsedilebilirdi kısa vadede. Ama akabinde tekrardan bu bölge üzerinde kalmayı başaramadı. Yani XRP'de bizim günlükte turuncu bölge üzerinde mutlaka bağımsız kapanışlar görmemiz gerekiyor. Bunu gördüğümüz an o zaman XRP'de de bazı şeyler değişebilir. Zil özellikle de Metaverse haberi etkisiyle çok sert hareketler gerçekleştirdi arkadaşlar dünden beri. Ve bu alanlarda bir konsolidasyon yaşadıktan sonra sert bir hareket geldi özellikle saatliklerde. Ve şu an için hareketine devam ediyor. Çok yükseldi bir anda. %60'lardan fazla bir hareketlilik gerçekleştirdi. Benim için 0.75 bölgesi önemli bir bölgeydi. Burayı kırdı. Retest bile gerçekleştirmedi. Eğer bu saatten sonra takip edilecekse arkadaşlar çok daha kısa zaman aralıklarında 4 saatlik kırılımlardan sonra stoplu bir şekilde istiyorsanız sizler de takip edebilirsiniz. Çiliz'e gelelim. Çiliz de takibimize almış olduğumuz coinlerden birisiydi. Mükemmel bir topa formasyonu söz konusuydu. Günlükte kırdı. Retesti mükemmel ve hareketine başlamış durumda. Hedef bölgeleri arasında arkadaşlar özellikle de 0.4 bölgesi var. Ama daha önce de söylediğim gibi dip bölgelerde gelen topa formasyonları hedef bölgelerinden ziyade bir trend dönüşümü olarak düşünülmesi açısından çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ben. 0.24 altı kapanışlar stop olmak kaydıyla takip edilebilir ama bu görmüş olduğumuz bölgede %10'lardan fazla bir hareketlilik var. Tabii ki bu sizlerin risk getiri oranıyla orantılıysa arkadaşlar istiyorsanız sizler de takip edebilirsiniz. HOT'u sizlerle paylaşmıştım. Şu görmüş olduğumuz alana gelmesi önemliydi. Önemli olan yeşil bölge altındaki kapanışlardı arkadaşlar. Hiçbir şekilde kapanış yapmadı. Burayı noktasal denedi ve hareket başladı. Ve şu an için %40'ların bile ötesine geçmiş durumda. Ne kadar arkadaşlar? %40.1'lik bir hareket. Gerçekten mükemmel ve hoş bir hareket ve süper bir şekilde gelişmiş. Jasmy Coin çok soruluyor arkadaşlar. Daha önce de bahsetmiştim Jasmy Coin açısından. Bakın Jasmy Coin'de özellikle de eğer şu an için Jasmy Coin alınmadıysa 0.046 bölgesi geçilmeden bulaşılmaması gerektiğini anlattım. Jasmy Coin'i şu görmüş olduğunuz bölgelerde topladıktan sonra stopsuz bir şekilde takip ettim ve çok kısa bir süre içerisinde mükemmel hareketlikler geldi. Bunu zaten daha önce sizlerle de paylaşmıştım. Burada şu an için bakın indikatör şu görmüş olduğumuz alana kale kurmuş durumda resmen. Yani Jasmy Coin 0.46 bölgesini geçmediği sürece bir hareketlilik söz konusu olamaz. Tabii ki burada gelgitler yaşayabilir. Tekrar buradan yukarı yönlü bir hamle gerçekleştirebilir. Bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda bile %35, %40'lara varan hareketlilikler söz konusu. Burada önemli olan 0.34 bölgesinin günlükte kırılmaması.
Bakın daha önce kırdı ama retest sonrasında tekrar yukarı gitti. Şu an için tekrar kırmayı deniyor. Eğer bu bölge altında bağımsız kapanışlar görürsek bu bizi 0.026 bölgesine kadar geri çekebilir. Ama Jaspi Coin'in tekrardan yeniden bir yükseliş trendi gerçekleştirebilmesi için 0.468 bölgesini kesinlikle geçmesi gerekiyor. Gün içerisinde gerçekten birçok coin'de önemli hareketlikler söz konusu. TRB kırmızı alandan sonra sizlere bahsetmiş olduğum coin'di ve her videoda paylaşacağımdan bahsetmiştim. %32'lik bir hareket ve hala hareketine devam ediyor. İndikatör direnç bölgesini kırdı, retest ve hareket başlamış durumda. Özellikle de şurayı kırmızı yapalım arkadaşlar. Daha doğrusu istiyorsanız yeşil yapalım. Eğer bu bölge üstünde bağımsız kapanışlar gelmeye başlarsa akabinde yoluna daha iyi bir şekilde devam edebilir. Unfi açısından da özellikle kırmızı alan altına geçmediği sürece satmayacağımdan bahsetmiştim. Benim için önemliydi. Unfi'de de mükemmel, bakın gerçekten çok güçlü bir mumla direnç kırıldı. Şu an için retest gerçekleştiriyor. Bitcoin ani ve ters bir hamle yapmadığı sürece Unfi'de yarından sonra çok enteresan hareketler görebiliriz. Bunu da sizlere belirtmek istedim. BTC tekrardan burada paylaşmış olduğumuz coinlerden birisiydi. O da direnç bölgesini geçmeye çalışıyor. Burada da özellikle BTC açısından 0.25 bölgesi geçilirse akabinde BTC'de de sert hareketler görebilme ihtimaline sahip olabiliriz. Bu coinleri zaten sizlerle çoğu zaman paylaşacağımdan bahsetmiştim. Bunlar içerisinde DOT da vardı. DOT hala şu görmüş olduğunuz bölgelerde istenilen hareketleri hala gerçekleştirmedi diyebilirim. OMG'de de şu görmüş olduğumuz bölgede bir konsolidasyon süreci var. Bu akabinde yeni sert bir hareketlerin gelebileceğinin bir göstergesi. Şu an için konsolide oluyor ama kırmızı bölge bizim için önemliydi. Zaten bu bölgelerden sonra görmüş olduğunuz gibi %47'lere varan bir hareketlilik yakalamışız. Bu gayet güzel. Çünkü daha Bitcoin bile hareketine başlamadan OMG'de haftalıkta al sinyalleri geldiğinden bahsetmiştim. Ve şu an için bu doğrultuda coinler hareketliklerine devam ediyor arkadaşlar. Sizler de direnç bölgeleri kırdıkça takibe devam edebilirsiniz. Özellikle Bitcoin açısından tekrar belirtmek gerekirse yeni bir hamleye hazırlanıyor diye görüyorum ben. O bölgeyi, özellikle de direnç bölgesini kırmayı başarabilirse yarından sonra özellikle de Nisan ayı içerisinde çok daha sert, güzel hareketler görebileceğimizi düşünüyorum. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.